Ne kadar güzel bakım yaparsak yapalım muhabbet kuşlarımızda zaman zaman çeşitli hastalıklara yakalanabilir. Bunlar bazen soğuk algınlığı gibi hafif hastalıklar olabileceği gibi bazen de kuruma gibi ciddi hastalıklar olabilir. Ancak tedavi edilmediğinde hafif hastalıklar bile kuşlarımızı kaybetmemize sebep olabilir. Bu nedenle kuşlarımızın fiziki görünümlerinde ve davranışlarında oluşan değişimleri dikkate almalıyız. Peki kuşumuzun hasta olup olmadığını nasıl anlarız? Çoğu hastalık kuşların fiziki görünümlerinde ve enerjisinde değişime neden olabilir. Onların davranışlarına, fiziki durumlarına bakarak hasta olup olmadıklarını anlayabiliriz. Şimdi sırayla kuşlarınıza hastalık analizi yapalım. Hareketlilik durumu. Muhabbet kuşları oldukça enerjik canlılardır. Gün içinde tırmanma, uçma, atlama gibi davranışlarla sürekli hareket halinde olurlar. Bazen de dinlenme ihtiyacı duyabilirler. Eğer kuşunuz sürekli hareket halinde ve enerjik görünüyorsa oldukça sağlıklıdır. Gün boyu hareketsiz duruyorsa bir hastalık habercisi olabilir. Uyku durumu. Kuşlar da gece vakitlerini uyuyarak geçirirler. Gündüzleri de zaman zaman şekerleme yapmaları normaldir. Ancak günün büyük çoğunluğunu kafasını sırtına yaslayarak uykulu geçiriyorsa hastalığa yakalanmış olabilir. Tabi buna karar vermeden önce kuşunuzun uyku konforunu da analiz etmelisiniz. Eğer gece saatlerinde bulunduğu ortam gürültülü ve aydınlıksa gece uykusunu alamıyor olabilir. Bu nedenle de günü uyuyarak geçiriyordur. Tüyleri kabartmak. Muhabbet kuşları üşüdükleri zaman vücutlarını ısıtmak için tüylerini kabartırlar. Kabaran tüyler kuşlarda yorgan etkisi yaratır. Eğer ortam ısısı sıcak olmasına rağmen kuşunuz sürekli tüylerini kabartıyorsa hastalık nedeniyle üşüyor olabilir. Sessizlik. Sağlıklı ve neşeli kuşlar gün içinde çok kez çeşitli sesler çıkarırlar. Bir kuşun ötmesi her şeyin yolunda olduğuna işarettir. Eğer muhabbet kuşunuz bütün günü sessiz geçiriyorsa bir hastalığı olabilir. İştahsızlık. Sağlıklı bir kuşun gün içinde çok kez yem yediğini görebilirsiniz. Sindirim sistemleri oldukça hızlı çalışır ve sürekli yem yeme ihtiyacı duyarlar. Eğer yemlerine dokunmuyorsa ya da az miktar yiyorsa iştahsızlığa sebep olan bir hastalığa yakalanmış olabilir. Dışkı kalitesi. Sağlıklı kuşların dışkıları katı haldedir. Yerde ve kuşunuzun popo kısmındaki tüylerde gördüğünüz sıvı dışkılar ishalin habercisidir. Hastalıklar veya bayat yemler kuşunuzda ishal sorununu tetiklemiş olabilir. Dışkıda görülebilen sindirilmemiş yemlerde sindirim sistemiyle alakalı hastalıklardan kaynaklanıyor olabilir. Tüy yapısı. Hiçbir sorun olmayan kuşların tüy yapısı parlak ve düzenlidir. Yılda 2 kez tüy dökümüne girmeleri ise normaldir. Kuşunuz yıl boyu tüy döküyorsa ve tüy yapısında geçmeyen düzensizlikler varsa bir hastalığın habercisi olabilir. Kilo durumu. Beslenme bozukluğu olmayan ve ihtiyacı olan tüm besinleri tüketen kuşların kiloları normaldir. Düzenli beslediğiniz halde kuşlarınız kilo almıyorsa ve aşırı zayıfsa hastalık olasılığı yüksektir. Kuşlar için ciddi bir hastalık olan kurumada zayıflığa sebep olabilir. Bunu belirlemek için kuşunuzu elle muayene edebilirsiniz. Elinizle kuşunuzun göğüs bölgesinde yer alan kemiği kontrol edin. Eğer derisinde aşırı derecede morluk varsa ve göğüs kemiği sivri ise kuruma hastalığına yakalanmış olabilir. Kusma davranışı. Eş olmayan ve kızışan kuşlar zaman zaman objelere karşı kusma davranışı gösterebilir. Ancak bazı hastalıklarda kuşunuzun kusmasına sebep olabilir. Titreme. Alışkın olmayan ve korkan kuşlar yanına yaklaştığınızda titremeye başlar. Kuşunuz alışkınsa ve titriyorsa hastalık kaynaklı olabilir. Hapşırık. Bazen burunlarına su ve toz kaçan kuşlarınızın hapşırdığını görebilirsiniz. Eğer çok sık hapşırma varsa soğuk algınlığı gibi bir hastalığa yakalanmış olabilir. Burun akıntısı. Burun akıntısı da hastalıklarda karşılaşılabilen bir durum. Nefes alma zorluğu. Uçarak yorulan kuşların ve yumurta yapmak üzere olan dişi kuşların nefes alışverişinde zorlanma görülebilir. Astım gibi bazı hastalıklarda kuşlarda nefes darlığı yapabilir. Ayak ve gaga yapıları. Sağlıklı kuşların ayak ve gaga yapıları parlak pürüzsüz görünüme sahiptir. Mantar gibi hastalıklar kuşların ayak dokularında pürüzlü ve kötü görünümlere sebep olabilir. Tabii ki bunu kızışan kuşlardaki cere kalınlaşmasıyla karıştırmamalısınız. Kızışan ve yaşı ilerleyen kuşların da cerelerinde kalınlaşma ve renk koyulaşması olabilir. Büyük kuşlarda kemirme özellikleri nedeniyle kabuklu katmanlar görülebilir.
Tabii ki hasta olup olmadığını değerlendirirken birçok belirtiyi aynı anda kontrol etmelisiniz. Örneğin kusma davranışı tek başına hastalık habercisi değildir. Kusmayla birlikte durgunluk, tüyleri kabartma, iştahsızlık gibi davranışlar varsa şüphelenebilirsiniz. Örneğin hapşırık durumunda da uyuklama, iştahsızlık, tüyleri kabartma gibi davranışlar eşlik ediyorsa hastalık kaynaklı olabilir. Umarım bu video kuşlarınızda bir hastalık olup olmadığını tespit etme konusunda sizler için faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.